Dostlar selamlar. Bugünkü videoda uzun zamandır kullanıp memnun kaldığım atölye ekipmanlarından bahsedeceğim. Hemen başlayalım. Başlamadan bahsetmek istiyorum. Sıralamanın herhangi bir önemi yok. Yani en çok kullandığımı birinciye ya da sonuncuya saklamadım. Konu aklıma geldikçe ürünlerden bahsedeceğim. İlk olarak TS100'den başlayalım. TS100 ufacık boyutuyla yüksek güç verebilen hem dışarıda hem de atölyemizde çok rahatlıkla kullanabileceğimiz minik bir havya. 3 yıldan fazladır kullanıyorum ve çok memnunum. Bir sonraki bahsedeceğim ürün MHP30. MHP30 da yine TS100 ile aynı şirket tarafından üretilen bir ürün. O da SMD lehimleme yaparken, tamir yaparken, küçük kartları lehimlerken çok işime yarıyor. Aldığımdan beri sık sık kullanıyorum. Yine SMD ile uğraşıyorsanız bu ürünü de tavsiye edebilirim. Yine Miniware'in ürünlerinden devam edersek şu cımbız multimetrede çok işime yarıyor. Hem küçük hem şarjlı, Type-C ile şarj olabiliyor ve çok pratik. Otomatik olarak komponentin direnç mi, kondansatör mü, indüktör mü vesaire olduğunu algılayıp ölçüp bilgilerini bize veriyor ve bunu da SMD ile ilgili çalışmalar yaparken sıklıkla kullanıyorum. Sıradaki memnun kaldığım ürün şu güç kaynağı. Normalde bu tip güç kaynakları o ağır olanlara göre bazı dezavantajları var ama küçük olması benim çok işime yarıyor. Her yere gidebiliyor. Atölyenin içerisinde, masanın üstünde, bilgisayarın yanında çalışma yapabiliyorum. Normalde böyle lehimleme vesaire yapacaksam şu arkadaki masayı kullanıyorum. Ama bilgisayarla iş yapacaksam genellikle buradakini tercih ediyorum. Alıp hemen bilgisayarımın yanına getirip bir sürü test yapabiliyorum. Hafif olması ve 10 ampere kadar güç verebilmesi benim için çok önemli. Şu arkadaki diğer güç kaynağıyla aşağı yukarı aynı özelliklere sahip ama ondan çok küçük ve çok hafif. Yine SMD lehimleme yaparken sıcak hava istasyonları çok önemli. Bunun için de tavsiye edeceğim 2 tane ürün var. Bir tanesi uygun fiyatlı olan şu ürün. Bu fiyata alınabilecek en güzel sıcak hava istasyonu olduğunu netlikle söyleyebilirim. Uzun bir süre kullandım. Gayet güzel. Çok güçlü ve çok küçük. Her yere sığacak bir şekilde tasarlanmış. Dikeyde asılabiliyor. Kesinlikle tavsiye edebilirim. Bir sonraki sıcak hava istasyonumda bir tık daha profesyonel olduğu için ve üfleme hızını daha iyi ayarlayabildiğim için tercih ettim ve ondan da çok memnunum. Daha önce 4-5 farklı sıcak hava istasyonu denemiştim. En son bunda karar kıldım. Yenisini aramıyorum. Çok memnunum. Şimdi bir de multimetrelerden bahsedeyim. 2 tane multimetreden bahsedeceğim. Biraz önce bir cımbız multimetreden bahsetmiştim. Ona ek olarak 2 tane multimetrem var. Bir tanesi Unity'nin şu multimetresi gayet güzel. Çok profesyonel olduğunu söyleyebilirim. Ana multimetre olarak onu kullanıyorum. Ama bir de şöyle saçma multimetre diye yıllar önce videosunu çektiğim bir multimetre vardı. Onu da biraz küçümsemiştim. Ölçüm değerleri gayet iyi ve Bluetooth hoparlörü olması sayesinde kamp gibi yerlere de götürüp müzik dinleyebiliyorum. Müziğin ses kalitesi de hiç fena değil. Bir sonraki ürünüm cımbız havya. Cımbız havyadan süper memnun değilim. İşime yarıyor, kullanıyorum ama ucunu böyle çok sevmedim. Biraz daha ince olup daha iyi ayarlanabilirdi. Ama eğer yine SMD ile ilgili çok fazla tamir yapıyorsanız, yani sökme işlemini özellikle daha fazla yapıyorsanız kesinlikle onu tavsiye edebilirim. Süper olmadığını söyleyeyim ama genel olarak memnunum. Bir sonraki ürünüm kendi yaptığım bir şey. Şu SMD lehimleme fırını. Bu SMD lehimleme fırını da gerçekten çok seviyorum. Kendim yaptığım için değil sadece. Çok başarılı, çok hızlı bir şekilde lehimleme yapmamı sağlıyor ve lehimin kalitesi de oldukça sağlıklı oluyor. Bunu nasıl yaptığımla ilgili de bir videom var. Onu da açıklamalar kısmından ulaşıp izleyebilirsin. Lehimleme ile ilgili 3 tane de sıvı maddeden memnunum. Onlardan da bahsedeyim. Bir tanesi selülozik tiner. Sentetik tiner değil, selülozik tiner. Bu devre kartının üzerinde kalmış lekeleri temizlemeye birebir ama üzerinde yağ bıraktığı için her zaman onu kullanmıyorum. Onu çok zor durumda kalırsam kullanıyorum. Esas daha çok memnun kaldığım şey ise şu 530 denilen kontak temizleme spreyi. Üzerinde herhangi bir leke bırakmıyor. Çok güzel bir şekilde temizliyor ve üzerinde etiket olan komponentlerin etiketine falan zarar vermiyor. Mesela SIM800C'lerin üzerindeki etiketin yazısını falan kazımıyor. Tinerle bunu yaparsak tiner orayı mahvediyor. Bir sonraki beğendiğim ürün de şu etiket sökücü. O etiket sökücünün devre kartıyla falan çok alakası yok ama atölyede üzerinde etiket yapışıp kalmış bazı şeyler olabiliyor. Yani bir ürün geliyor, üzerine etiket yapıştırılmış, berbat bir şekilde duruyor. Üzerine birkaç damla sprey sıktıktan sonra birkaç dakika bekleyince otomatik olarak siliniyor ve herhangi bir iz kalmıyor. O spreyi de kesinlikle atölye gibi bir şeyiniz varsa, çok fazla ürünle ilgileniyorsanız kesinlikle tavsiye edebilirim. Şimdi gelelim matkap ve benzeri ürünlere. Bu alanda en çok beğendiğim ürünlerden bir tanesi şu sütunlu matkap. Benim ofisimde daha önce öyle bir şey yoktu. Delme biçme işlemleri için matkapları, normal el matkaplarını kullanıyordum. Ama yamuk yumuk deliyordum. Bunu Banggood'dan isterken çok fazla işime yarayıp yaramayacağı konusunda tereddütlüydüm. Ama aldıktan sonra çok sık kullanmaya başladım. Ve kalitesinden de oldukça memnunum. Bir sonraki tavsiye edebileceğim ürün şu matkap. Bunun da incelemesini 2 hafta önce çekmiştim. Kutu içeriğinden çıkan uçlar, kendi çantasının olması,
tork ayarı yapılması, darbeli matkap özelliği gibi şeyler beni bayağı cezbetti ve aldığımdan beri onu da sık sık kullanıyorum. Yine uzun zamandır kullanıp memnun kaldığım tornavida benzeri ürün şu Xiaomi'nin Wovstick şarjlı tornavidası. Onu da böyle bilgisayar gibi, cep telefonu gibi daha küçük alanlarda vida sıkma ve vida sökme alanlarında sık sık kullanıyorum ve gayet memnunum. Eğer böyle bir iş yapıyorsanız, tamir benzeri işler yapıyorsanız ya da çok fazla vida söküp sıkıyorsanız bunu kesinlikle tavsiye edebilirim. Ama eğer böyle CNC makinesi gibi, 3 boyutlu yazıcı gibi daha kaba malzemelerin vidasını söküp takıyorsanız da şu şarjlı tornavidayı da tavsiye edebilirim. Eğer çok fazla kesme biçme işlemi yapıyorsanız, mesela plastik, ahşap, devre kartı gibi şeyleri çok fazla kesip biçiyorsanız da şu masaüstü testereyi kesinlikle tavsiye edebilirim. Yaklaşık 1 yıldır bende ve neredeyse her hafta mutlaka işime yarıyor. Boyutunun küçük olması gayet işlevsel oluyor. Her yere sığıyor. Her zaman çıkarıp kullanıp hemen dolabıma kaldırabiliyorum. Diğer ayırdığım kategorilerden bir tanesi de 3 boyutlu yazıcı, lazerler ve diğer CNC malzemeleri. İlk önce Ender 3 versiyon 2'den başlayayım. Ender 3 versiyon 2'den gayet memnunum. Tabii bunun üzerine çok fazla upgrade yaptım. Belki 15-20 tane Ender 3 versiyon 2 alınabilecek hale geldi ama bunun baz versiyonundan da oldukça memnundum. Hem de böyle geliştirilebilir olması da çok hoşuma gidiyordu. Aldığıma hiç pişman olmadım. O fiyata alınabilecek en güzel 3 boyutlu yazıcı hala Ender 3 versiyon 2. Lazer olarak da şu ana kadar kullandıklarım arasında en sevdiğim Atomstek A5M40. Lazerinin ucunun, yani o spot noktasının çok küçük olması çok hassas işlemeler yapmasını sağlıyor. Aynı zamanda lazerinin gücü de 5 Watt optik, 40 Watt da elektriksel gücü var ve gayet güzel olduğundan bahsedebilirim. Eğer daha fazla geliştirip daha fazla lazer gücüne ihtiyacınız varsa da Atomstek M50 lazer kafasını takıp lazer gücünü 10 katına çıkarabiliyoruz. Bununla ilgili de bir video yayınlamıştım. Onun da linkine açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Ender 3 versiyon 2 ile ilgili yaptığım upgrade'lerden memnun kaldıklarımı da yine şu iki videoda anlattım. Onlara da göz atmak isteyen varsa açıklama kısmından ulaşabilirler. Diğer memnun kaldığım ürünlerden bir tanesi 3018 Pro CNC. Bu fiyata alınabilecek, CNC'ye başlangıç yapmak isteyenlerin tercih edebileceği bir ürün. Onunla ilgili de bayağı bir upgrade parçası aldım. Yakında onların da upgrade'ini yapacağım. Özellikle üzerindeki spindle'ı söküp 500 wattlık çok güçlü bir spindle kullanmak istiyorum ki 3-4 mm civarındaki alüminyumları da kesmek istiyorum bu sayede. Şu an üzerindeki bu spindle'la çok fazla alüminyum kesebileceğini sanmıyorum ama spindle'ı değiştirip gövdeyi de biraz daha güçlendirirsem 3-4 mm'ye kadar olan yumuşak alüminyumları kesebilirim. Yine CNC upgrade kapsamında end switch'ler eklemek istedim. Çünkü end switch'i olmadığından dolayı ne kadar dikkat edersek edelim arada bir en sona gelip zorlanabiliyordu. Bu da böyle çarklara vesaireye zarar veriyordu. Onun için bu end switch'leri de 3018 CNC'nin üzerine takacağım. Çünkü kendi anakartın üzerinde bunlar için giriş var ama end switch'leri yoktu. Bir sonraki yeni aldığım upgrade ürünleri de genellikle uçlarla alakalı. Çeşitli uçlar aldım. Çünkü hem PCB kazımak istiyorum hem ahşap üzerine oyma yapmak istiyorum. Böyle çeşitli şeyler denemek istiyorum. Onun için farklı amaçlarla kullanılabilecek çeşitli uçlar aldım. Onların linkini de yine açıklama kısmında paylaştım. Sonraki upgrade parçamsa Z ekseninin kalibrasyonu yapmak için kullanılan şu parça. O olmadan böyle kağıt falan sokarak yapmanın yöntemleri vardı. Ya da alüminyum folyo yapıştırıp böyle kendimizin yaptığı derme çatma şeyler vardı ama biraz daha pratik olsun diye ben bunu almayı tercih ettim. Bu arada 3018'in upgrade'leriyle alakalı olan şeyleri kullanıp memnun kaldığım ürünler kapsamında değerlendirmeyin. Çünkü daha bunları kullanmadım. Ama şu motorun spindle'ı bayağı araştırdım. O fiyata alınabilecek en iyi spindle'ın bu olduğunu düşünüyorum. Eğer farklı önerilerin varsa yorumlar kısmından bana iletebilirsin. Bizler de bu sayede daha güzel ürünlerden haberdar olmuş oluruz. Sonra upgrade için şu 90 derece testini yaptığımız ürünü aldım. Hem 3 boyutlu yazıcılarda hem CNC'lerde bir çıktı aldığım zaman tam 90 derece olup olmadığını bazen karşılaştırmak istiyorum. Onun için böyle bir şey almıştım. Buna ek olarak da yine tablanın yamukluğunu ölçmek için şöyle bir şey almıştım ama o da hiçbir işe yaramadı. Bunu kullanıp memnun kalmadığım ürünler çerçevesinde değerlendirebiliriz. Yine linkini açıklama kısmına bırakacağım ama bunu almanızı çok tavsiye etmiyorum. Ben aldım, memnun kalmadım. Buna muadil olan başka bir öneriniz varsa onu alabilirim. Çok hassas derecelerde yüzeyin eğimini ölçmek istiyorum. Dediğim gibi ben kaliteli bir şey bulamadım. Fikirlerin varsa yine yorumlar kısmında bana iletirsen sevinirim. Hem CNC'lerde hem 3 boyutlu yazılarda kullanabileceğim bir de dijital indikatör arıyordum. Onu da çok fazla test etmedim ama güzel bir şeye benziyor. Bununla da hassas ölçümler yapmam gerektiğinde çeşitli ölçümler yapacağım. Yine bunların hepsinin linkini de açıklama kısmında verdiğimi tekrar belirtmek istiyorum. Yıllardır hiç bozulmadan kullandığım ve neredeyse her gün kullandığım şu dijital kumpası da çok seviyorum. Bunlarda önemli olan şey ucunun plastik ya da metal olması. Metal olması her zaman tercih sebebidir. Gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Bu yana kadar beni hiç yarı yolda bırakmadı.
Pili de bayağı uzun gidiyor. Kesinlikle bir kumpas alınacaksa bunu da fiyat performans ürünü olarak değerlendirip önerebilirim. Bir de ses seviyesini ölçmek için şöyle bir alet aldım. Ses seviyesini ölçmek neden gerekli oluyor? Mesela 3 boyutlu yazıcıya bir upgrade yapıyorum. Motor sürücüsünü değiştirdiğimde motorların çıkardığı sesin azalmasını bekliyorum ama bunu kulağımla çok iyi algılayamıyorum. Mesela 70 desibelden 65 desibele ölçtüğünü anlamak için böyle bir şey gerekiyor. Sonradan tabii bir saat aldım ama o saatle ölçebiliyorum. Saati almadan önce böyle bir ürün almıştım. Ama ürün olması daha iyi çünkü böyle yağlı bir CNC'nin yanına saatimi bırakıp gitmek istemem. Bu ürünü istediğim her yerde kullanabilirim. Bunu da bayağı test ettim. Ses ölçümleri gayet doğruya benziyor. Herhangi bir şeyle karşılaştırmadım ama kendi içerisinde bayağı tutarlı ölçümler veriyor. Yine atölyede uzun zamandır kullanıp aşırı memnun kaldığım bir ürün var. O da şu arkadaki mini süpürge. Bunu o kadar sevdim ki bir tane daha istedim. Bunlardan bir tanesini arabaya koyacağım. Çekiş gücü çok yüksek. Aynı zamanda arkadan hava üfleyebildiği için mesela lazer videosu çekerken falan da kullanıyorum. Mesela lazer duman çıkarıyor yaktığı için. Bunun arkasındaki o üfleme parçasını takıp dumanı üfletebiliyorum, dumanı çektirebiliyorum ya da böyle balon şişirme gibi şeyler yapabiliyoruz. Bu arada balonla ilgili bir iki tane test yaptım. Her balonu şişirmiyor ama içerisine hava üflememiz gereken, aşırı güç gerektirmeyen şeyler varsa bunları üflüyor. İtme gücünün çok iyi olmadığını ama vakumlama gücünün çok iyi olduğundan bahsetmek isterim. Masanın üzerinde toz varsa, işte testereyle bir şey kestik, her yer talaş olduysa hemen alıp pratik bir şekilde bununla süpürebiliyoruz. Neredeyse her gün kullandığımı söyleyebilirim. İkincisini de arabama koyacağım. Yine süpürge demişken ofiste yerleri süpürdüğümüz şöyle bir süpürge var. Bunu da yaklaşık olarak 6-7 ay önce aldım. 6-7 aydır gayet güzel bir şekilde çalışıyor ve vakum gücünden, sessiz olmasından, dışarı toz atmamasından çok memnunuz. Bunu da eğer evinize ya da ofisinize yerleri süpürmek için bir süpürge arıyorsanız tavsiye edebilirim. Bir sonraki tavsiye edebileceğim ürün şu 360 derece dönebilen kamera. Hem hareket sensörü hem ses sensörü gibi şeyler var üzerinde, yani hareket algılama var doğrusu ya da ses algılama var. Bunlar algılandığında otomasyon sistemine uyarı gidebiliyor. İstediğimiz zaman sağa sola çevirip etrafa bakabiliyoruz. Gece görüş de var. Gece de gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Ben bunu daha çok 3 boyutlu yazıcıyı uzaktan izlemek için kullanıyordum. Octoprint kullanmadan önce. Ama ofisi izlemek için de zaman zaman kullanıyorum. Yani ben burada değilken, ofiste değilken, tatile gittiğimde ofisin içinde neler dönüp neler bitiyor onları izlemek için de kullanabiliyorum. Gayet güzel bir şekilde çalışıyor ve çalışmasından gayet memnunum. Son olarak kullanıp memnun kaldığım 2 tane video ekipmanı var. Bunlardan bir tanesi Ulanzi'nin ürettiği şu RGB ışık. Bunlardan aşırı memnunum. Fiyatlarına göre çok güzel ışıklar. Hem video çekerken kullanıyorum hem ortamın ambiyansını aydınlatmak için kullanıyorum. Şarjları gayet uzun bir şekilde gidiyor. Type-C olması da benim için gayet önemli. Eğer ışıkla ilgili ihtiyacınız varsa da bu ışıkları kesinlikle önerebilirim. Diğer bir önerebileceğim video ekipmanım da şu Dolly. Fiyatına göre, yani ofiste biz video çekerken şöyle konuşuyoruz. En az para verip bize en çok değer katan video ekipmanımız bu diye bahsediyoruz. Çünkü pahalı kameralar kullanıyoruz, pahalı diğer ekipmanlar kullanıyoruz ama bu ufacık fiyatıyla videolarımıza çok ciddi oranda kalite katıyor. Son 2 ürün var demiştim ama şu an aklıma gelen bir şey var. O da şu silikon tabancası. Hem görseli çok şık hem de gayet hızlı bir şekilde ısınıyor. Şarjlı olması da benim için çok önemli. Çünkü kabloyla uğraşmaktan bıktım silikon tabancalarında. Bir yere çekiyorsun ya da azıcık uzakta bir yere bir şey yapacağın zaman problem oluyor. Ya da arabada bir şey kullanman gerekiyor. İşte ya da drone uçurmaya, model uçak uçurmaya dışarı çıktığımızda kablolardan tiksiniyoruz. O yüzden hem kablosuz olması, hem görsel olarak şık olması, hem de hızlı bir şekilde ısınması beni çok cezbetti. Bundan da gayet memnunum. Daha önce şu silikon tabancasını kullanıyordum. Ondan da memnundum ama hem onun görseli biraz kötü hem de açma kapama tuşundan nefret ediyordum. Minicik bir tırnak yapmışlar. Onu açana kadar canım çıkıyordu. Şu an içerisindeki tırnağı da kırıldığı için açıp kapatamıyorum. En son açık kaldı. Pili tamamen bitti kaldı öyle. Onu tamir edeceğim. Çok büyük problem değil ama bunu kesinlikle tavsiye edebilirim. Ofiste uzun zamandır kullanıp memnun kaldığım ürünleri merak eden arkadaşlarım vardı. Ben de ne zamandır böyle bir video çekmek istiyordum. Çünkü ürün incelemelerinde çok fazla detaylı bilgi edinemiyoruz. Kutuyu açtık, bir kere kullandık, güzel ama bu 6 ay boyunca aynı kalitede çalışıyor mu? Ya da şu işimizi iyi görüyor mu gibi bilgiler edinmek için uzun süre kullanmak gerekiyordu. Aylardır, yıllardır kullanıp memnun kaldığım ürünleri sizlerle paylaştım. Umarım sizin de atölyenize, evinize ya da iş yerinize alacağınız ürünler konusunda size güzel fikirler verebilmişimdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.